Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir diyeceğim ama bugün de borsa negatifti. Eksi 1,41 negatif kapandı. 9213 seviyesinden kapandı. Tabii ki borsa negatif olduğu zaman keyfimizin de pek yerinde olması mümkün değil ama yine de kuralımız nedir? Moral, motivasyonumuzu sağlam tutmamız gerekiyor. Her şeyin ilk birincisi o arkadaşlar. İnancımızı kaybetmememiz gerekiyor. İnancımızı kaybedersek her şeyi kaybederiz. Kaldı ki bu kuru bir inançla değil. Güçlü sebepler var. Borsanın yükselebilmesi için güçlü sebepler var. Ben 9000'in altını borsada çok göremiyorum. Yani ondan sonra tekrar yukarı yönlü tepki verecek ama bir ay yine bir bocalama devresi. Ondan sonra faiz indirimleriyle birlikte özellikle 2025'in ikinci yarısında borsada daha pozitif hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdiden o güne hazırlık yapılması gerektiğini ifade etmiştim arkadaşlar. Dün 3 tane hisse senedinden bahsettim o dönem için. Yine bugün Katıla Özel WhatsApp'tan bir tane hisse senedinden bahsettim. Yarın da yine Katıla Özel video yapıp bunu anlatırım arkadaşlar. O da onların ayrıcalıkları olsun, kanala katkıları oluyor. Bugün endeks bakımından değerlendirdiğimiz zaman endekste BOFA'nın satışları çok etkili oluyor. Yaklaşık 10 gündür BOFA 22 milyarlık satış yaptı. Bugünkü hareketi çok ilginçti. Bugün %30'unu sattı BOFA ama kapanışta bir baktık BOFA alıcı tarafta. Yani gün boyu satıcı tarafta olan BOFA akşam kapanışta alıcı taraftaydı ve son 10 günü değerlendirdiğimiz zaman da yaklaşık %60'ını borsanın Bank of America satmış durumda. Endeks bu şekilde. Şimdi fazla laf kalabalığı yapmadan bugün ne anlatacağım ona geçelim arkadaşlar. Bundan bu ayın birinde başında ben bir video yaptım ve dedim ki o hisse 40 TL olur mu diye bir video yaptım. Video yaptım, ondan sonra hisse senedi yükselmeye başladı arkadaşlar. Tam 38 TL'den ayın 22'sinde satış yedi. Satış yedi, ondan sonra tabii neredeyse %100'e yakın bir hareket yapmış. Tam %100 değil de işte 22 liradan 38 liraya gitmiş arkadaşlar. %100 ama değil ama yakın bir hareket yapmış oluyor. Satış yedi ve sert bir de satış yedi. Satış yediği gün arkadaşımız yorum yapmış. Usta diyor yine tutturamadın, 40 TL olmadı diyor. Şimdi ben bu videoya aynı başlığı atacağım. O hisse 40 TL olur mu? Hangi hisse bu? Hikayesi nedir? Neden 40 TL olacak? O dönemki öngörülerimiz neydi? Yapabilirsiniz. 1 Mayıs'taki video arkadaşlar. Benim geriye dönük videolara bakıp oradan da izleyebilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Bu hisseden bahsedeceğim bugün arkadaşlar. 40 TL olur mu olmaz mı onu konuşacağız bu videoda. Şimdi günün önemli gelişmelerine bakalım. Nereden bakıyoruz? Borsaekranı.com. Tabii ki biz genel haberlerden ziyade buradaki borsa haberleriyle ilgileniyoruz. Borsaekranı.com da olsa genel haberler de olabiliyor. Rekabet Kurulu'ndan Batı Beton'a yani Batı Çim'in iştirakine ceza geldi arkadaşlar. Akşam borsa kapandıktan sonra geldi. Bu ceza Batı Çim soruşturmadan aklandı. Batı Beton'a 37 milyon TL idari para cezası uygulanacak. Bu hisse senedini negatif etkileyebilir. İştiraki olması sebebiyle de Batı Çim de bundan etkilenecektir. Ama Batı Çim soruşturmadan aklanmış. Onu da belirtelim. Borsanın kapanışı söyledik arkadaşlar. 1,41 değerinde kaybetti. Elite ayrıca Xiaomi 2025 buraya yanlış yazılmış, arkadaşlarımıza uyarayım düzelsinler. Birinci çeyrekte 1,5 milyar dolarlık kar açıklamış arkadaşlar. Elite Natural'den ABD pazar için yeni ihracat anlaşması yapmış arkadaşlar. Elite bu da hisse senedini pozitif etkiler. 4 milyon dolar tutarında bir anlaşmadır bu arkadaşlar. Hareket Proje ile ilgili bir haber vardı bugün. Hareket Proje de Kazakistan'a yeni yatırım yapıyor. Bu da hisse senedini pozitif etkiler arkadaşlar.
Rekabet Kurulu'ndan kale kime ceza çıkmadı. O da hisseyi pozitif etkiler. Gürsel Turizm'den Anadolu'da stratejik büyüme hamlesi. Burada bir şirket kuruyor Gürsel Turizm ve buradaki Kamil Koç'a servis hizmeti verecek arkadaşlar. Bu da hisse senedine pozitif etkiler. CV Enerji 850 kişilik yeni bir istihdam sağlayacak. Tabii ki yeni istihdam sağlanacağı için hani işçi çıkarsalar negatif etkilenir. İşçi alındığı zaman işler büyüyor, işler yolunda gidiyor anlamına geldiği için hisse senedini pozitif etkileyecektir arkadaşlar. Banvit'te de grev yokmuş. Bunun dışındaki ayrıntıları borsaekranı.com'dan izleyebilirsiniz. Ayrıca bizim bir de X hesabımız var arkadaşlar. Bu X hesabından da hemen hemen bütün gelişmeleri ben paylaşıyorum. Bu hesaptan da borsa ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısacık Investing Pro'dan bahsedeceğim arkadaşlar, kanalımızın sponsoru. Biliyorsunuz çağımız yapay zeka çağı arkadaşlar. Bunun Türkiye'deki borsada nirvanası Investing Pro'dur arkadaşlar. İşlemlerin 80'ini 90'ını robotlar yapıyor. Bizim de mutlaka bu silahtan yararlanmamız gerekiyor. Ben açık ve samimiyetle söylüyorum. Arkadaşlarım da biliyor. 6-7 tane program kullanıyorum. Bunların çoğu da ücretli programlar arkadaşlar. Bu programların hiçbirinden pişman değilim. Çünkü borsada neyle biz para kazanıyoruz? Bilgiyle para kazanıyoruz. Borsada bilgi güçtür arkadaşlar. Bilginin silahından yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun nirvanası da Investing Pro'dur arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki kullanarak en ucuz, en indirimli Investing Pro'yu edinebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim o hisse 40 TL olur mu sorusunun cevabını aramaya. İncelemesini yaptığımız hisse Emkar'dı arkadaşlar. O hisse 40 TL olur mu diye başlık atmıştık. 40 TL nereden geliyor? Yani neden 40 TL oluyor bu hisse? Şimdi burada bir çanak kulp formasyonundan bahsetmiştik. Burada bir çanak oluşumu var demiştik. Hisse 30 liradan arkadaşlar 10 liradan pardon hisse 10 liradan şöyle 25 liraya falan şuralara 20 liraya gitmiş. Daha önce tabii ki 25 lirayı görmüş. Yani 15 liralık bir hareket yapmış. 15 liralık hareket yaptıysa demiştik. Şurada hisse 25 liradan 15 lira daha üstüne koyarsanız size 40 lira yapar. Dolayısıyla bu hisse 40 lira olur mu sorusunun sebebi o. Yani buradaki çanak kulp oluşumu. Ondan sonra hisseyi de en son şurada bahsetmiştim ben arkadaşlar. Hafta sonu bu ayın 30'u oluyor. Ben ayın 1'inde videoyu yapmışım. Hafta sonu yapmışım. Ve pazartesi ayın 2'sinde de hisse kaç liradan açılmış? O gün 23 liradan açılmış. 23 liradan açılmış. Ondan sonra yukarı yönlü hareketine başladı. Tabii ki bazı günlerde negatif oldu ama sonuçta 38 lirayı gördü arkadaşlar. Ve ondan sonra da satış yedi. Sert bir satış ve düzeltmesini yapıyor. Bu hisse senedi. Ve çok da bakın şuradaki 21 günlük hareketli ortalamayı görüyor musunuz? Yani bu 21 günlük, 50 günlük, 5 günlük bunlar boşu boşuna konulmuyor. Nasıl? Buraya bir iğne atmış 21 günlük hareketli ortalamaya ve ondan sonra yukarı yönlü kapatmış. Aslında şu üstteki fitil de olmasa bu mum bir boğa iğnesine benziyor arkadaşlar. Boğa iğnesi denir buna. Düşüşlerde dönüş sinyali verir. Ama burada 21 günlüğün üstünde kalıyor izlenimi veriyor teknik olarak. Yani teknik olarak 21 günlüğün üstünde kalıyor. Bundan yukarı yönlü tepki verecek izlenimi uyandırıyor. Buraya kadar gelmiş arkadaşlar 21 günlüğe. 21 günlüğe geldikten sonra tekrar alıcılar almaya başlamışlar. Almaya başladıktan sonra da hisse senedi tekrar 32.42 seviyesinden burada kapanmış arkadaşlar. Sanki böyle 21 günlüğün üzerinde kalacakmış gibi bu sebepten dolayı bir manzarası var teknik olarak bu hisse senedinin. Detaylarına baktığımız zaman ödenmiş sermayesinin 150 milyon olduğunu görüyoruz. Zararda bir şirket ve takas analizinden dolayı incelemesi yapılan bir hisse senediydi bu arkadaşlar. Ve bu da 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini
düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki borsa burası. Yani her şey kurşun kalemle çizilir borsada. Dolayısıyla anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece buradaki bilgilerle lütfen yatırım kararı almayınız. Bu adam 40'ı bilemiyor ama 38'i bildi diyerekten mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.